Herkese günaydın. Dolarla başlayacağız analizlerimize. Şimdi dün Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama geldi. İlk önce ondan bir bahsedeyim. Dolar Türk lirasındaki bu aşırı oynaklıkların artık durulacağı yönünde bir açıklamaydı. Gerçi sabah aradım, haberi bulamadım ama böyle bir açıklama geldiğini iyi hatırlıyorum dün için. Şimdi eğer siyasetin bir müdahalesi olmayacaksa bizim yavaş yavaş dolar endeksini, hatta belki önümüzdeki günlerde Amerikan 10 yıllıklarına bakarak dolar Türk lirasında yön tayin etmeye başlamamız gerekecek. O yüzden de dolar endeksiyle başlıyorum bugün analizlere. Eski videolarımı izleyenler hatırlayacaktır. Şurada uzunca bir süre yatay bantta bir hareket yaptık dolar endeksinde. Bunun destek bölgesi olan 95.40-95.60 aralığı vardı. Burası 12 Ocak tarihinde bir kırıldı. Hatta şu daha uzun süredir yaşanan şu kanal hareketinin de altına gelse de tekrar geriye döndük. Şimdi önümüzdeki günlerde şunun kararı verilecek. Bu kanalın altına sarkmalar ayı tuzağı mı olacak, yoksa tekrar şu yaşanan dönüş boğa tuzağı mı olacak? Açıkçası dolar endeksinde bir karar aşaması var. Ben kanal desteğinden çok şu yataydaki destek olan 95-40'ın aşağıya kırılıp kırılmadığına bakmayı tercih edeceğim. Saatlik grafiklerde gene şu hareketli ortalamaları da takip edebiliriz. Şu an alım yönünde, yükselişin devam edeceği yönünde bir durum var. Bu da dolar Türk lirasını, yukarı hareketini destekleyecektir diye düşünüyorum. Şimdi dolar grafiğine döndüğümüzde de dolar içinde yukarıda 13.65, 13.58 direnç bölgemiz, aşağıda 13.17, 13.10 destek bölgemiz var. Bu yatay bantta faiz kararına kadar salınacağız. Çok fazla bir hareket geleceğini düşünmüyorum. Merkez Bankası'nın faiz kararına da gelecek olursak orada da herhangi bir değişiklik yapılacağını zannetmiyorum. Sabit tutulacaktır. Eğer faiz sabit tutulacak olursa bu 13.10 desteğini kırıp 12.75'lere doğru bir satış görebiliriz. Esas önemli yer burası olacak. 12.75 kırılıyor mu? Bunu takip etmek gerekecek önümüzdeki günlerde. Şimdi bir de gram altına bakalım. Gram altında neler oluyor? Tabii gram altına geçmeden önce bir ons altınla başlayalım analizimize. Ons altında 7 Ocak tarihinde başlayan şu yükseliş trendini takip etmiştik. Bunun kırılım süreci yaşandı. Fakat buradan gelen satışların şu 1809 ve 1807 aralığından alımla karşılaşması gerekiyordu zaten. Aksi takdirde çok sert düşüşler yaşanmaya başlayabilirdi. Ve 19 Ocak'ta başlayan alımlarla yukarıda önemli direnç diye kabul ettiğimiz 1833'ün de kırıldığı bir süreç yaşadık ons altında. Tabii bu dolar Türk lirasındaki geri çekilmelere rağmen gram altının güçlü durmasına sebep oldu. Yani ne demek istiyorum? Şu dolar Türk lirasındaki 13.10'lara kadar olan şu geri çekilme, 13.90'lardan gelen satışları gram altın, ons altın sayesinde çok fazla fiyatlara yansıtmadı. Daha çabuk geriye alabildi şu kaybını ve şu an gene 800 lira seviyelerine, 800 lira direncine yakın bir bölgede işlem görüyor. Ons altındaki bu yükselişlerin devam etmesi gram altının da dolar Türk lirasındaki kayıplara rağmen daha güçlü durmasını önümüzdeki süreçte de devam ettireceğini düşünüyorum. Evet, faiz kararı sonrası olası beklenmedik gelişmeler sonrasında yeni bir video çekerim. Fakat dediğim gibi faizin sabit tutulacağını düşünüyorum. Sabit tutulması sebebiyle belki bir 13.10 desteği kırılıp 12.75'lere doğru bir satış gelebilir. Ama çok önemli olmayacaktır. Eninde sonunda tekrar yükselişine dönecektir. Evet, bugünlük de bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.